Emre Uslu'dan CHP'yi biz böldük, yeni partiyi biz kurduk itirafı. Bölünmesini, yeni partinin kurulmasını alkışladık. Hatta bu konuda aktif rol da oynadık. Bugün size bildiğim bazı cemaatin sırlarını anlatacağım. Muhterem Fethullah Gülen'in vefatından sonra cemaat yeni bir faza geçti. Bu Gülen'e benim de bir dönem yazmış olduğum bir mektupla ilgili bir stratejiydi. Gülen kendisinden sonra cemaatin iman, hayat, şeriat düsturu hükmünce artık bir siyasi parti kurması gerektiğini vasiyet etti. Artık bir siyasi parti kurması gerektiğini vasiyet etti. Ve bunun üzerine cemaat de Türkiye'de olabildiğince şartlara el verdiği süre içerisinde Türkiye'de kullanmış olduğu kripto adamlarını kullanarak muhterem Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin vasiyetini yerine getirip CHP'yi de bölerek yeni partiye kurdurdu. Ve bunu istihbarat servisleri de bildiğinden dolayı artık bir takım işler farklı şekilde devam edecek. Bu nedenle biz gazetecilerde CHP'nin bölünmesini, yeni partinin kurulmasını alkışladık. Hatta bu konuda aktif rol da oynadık. Bunun için AKP panikledi. Trolleri üzerinden benim, Cevher Güven'in ve Tarık Toros'un yayınlarını alarak sosyal medya kampanyasına dönüştürdü. Daha sonra bu paniği konvansiyonel medyaya da yansıtarak bunların üzerine yayınlar, analizler yapmaya devam ediyorlar. Pekala bundan sonra ne olacak? Cemaat yeni partisiyle muhalefet olduğuna göre buradan sonra Türkiye'de neler olacak? Emre Uslu'nun bu sözlerine Özgür Özel'den şöyle yanıt geldi. Milletimizle açtığımız tertemiz bu sayfayı kirletmeye çalışanlar var. Bunlara karşı Türkiye'de bizden yana olan, bizden yana olmayan ama bu ülkenin birliğinden, bütünlüğünden yana olan herkesi uyanık olmaya davet ediyorum. Milletin 10 gün önce kurduğu partiyi 10 yıldır firari olan FETÖ'cüler kirletmeye çalışıyorlar. Devletin verdiği silahla devlete doğrultan, millete doğrultan, altındaki tankla millete ezen, altındaki F-16 ile burayı bombalayanların firari temsilcileri, yeni partideki bu büyük rüzgar var ya, bu büyük dalga var ya, sanki buna kendi katkılarıymış gibi ya da bu yeni partiyi öyle kendilerince olumlayarak esasen 15 Temmuz günü o darbecilere karşı ülkenin ana muhalefet partisini meclise getiren, meclisi açtıran, dimdik direnen Özgür Özel'e karşı tersinden çelme çakmaya çalışıyorlar. İyi de Özgür Özel, biz senin geçmişini de biliyoruz. Kamuoyunda çeşitli isimlerle anılan FETÖ terör örgütü diye yetkililerin ifade ettikleri Manisa'daki bir inanç grubuna, bir cemaate, kendilerine hizmet hareketi olarak ifade eden kişilere karşı yapılmış bir operasyondan sonra bugün Emniyet Müdürlüğü'nde bu tutukluları, gözaltında olanları ziyaret ediyoruz. 4 tanesiyle görüştüm yukarıda. Kendilerine oradaki muamelenin... Sadece Emre Uslu değil, FETÖ'nün diğer firari gazetecileri de yeni partiye verdikleri desteği açıkça duyurmuştu. Özgür Özel'in partisine FETÖ'den destek yağıyor. Diye alkışlar. Özgür Özel'in partisini de bu nedenle alkışlıyorum. Seçimi kazanma ihtimali olmasa bile Erdoğan'ın karşısında olası şartlar olgunlaştığında o iktidara talip olabilecek bir sivil yapının olması. Özgür Özeller için artık Cumhuriyet Halk Partisi artık ana muhalefet partisi özelliğini kaybetmiş, Kemal Kılıçdaroğlu'yla birlikte yok olup gidecek bir parti. Artık bütün gündemlerinden çıkmalı, adlarını bile anmamalılar. Bütün bu CHP kadrosu. Odaklanmaları gereken şey ne? İktidar, odaklanmaları gereken şey halk. Artık CHP defteri tamamen kapanmış olmalı. CHP unutulup yok edilip gidecek partilerden biri olmalı. Tıpkı ANAP gibi, tıpkı Doğru Yol Partisi gibi. Özgür Özel'in CHP'ye veda konuşması baba evini terk eden bir gencin ayrılık konuşmasıydı adeta. Bence doğru kararı verdi ve Türkiye'nin en çok ihtiyaç duyduğu anda sarayın kontrolüne giren CHP'yi terk edip yeni bir hayale doğru yola çıktı. Türkiye'nin bu yeni hayale ihtiyacı var. Son dönem insanlar inanarak destekledikleri iki isimde Kemal Kılıçdaroğlu ve Haluk Levent'te büyük hayal kırıklığı yaşadı ve adeta ülkeye dair son umutlarını da yitirdi. Özgür Özel CHP'nin işgal altında olduğunu söyledi ama aslında bütün siyaset işgal altında. İktidar yargı eliyle zulmeden, polis marifetiyle hükmeden bir bürokratik aygıta dönüştü. Bu çarkı kırmanın yegane yolu en baştan başlamaktı.
Özel de onu yaptı. Ruhunu satmış FETÖ terör örgütü ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum. Kapalı kapılar ardında dış odaklardan medet uman, onlardan icazet ve yardım dileyen o gafilleri koynumda beslediğim için sizlerden özür diliyorum. Bu tartışmalar, bu iftiralar öteden beri Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na ve onun çalışma ekibine o kesimler tarafından yapıla gelmiş, bildiğimiz, bayatlamış, eskimiş iftira. Şimdi ise olayın tüm aktörlerinin kendi ağzından yaptıkları açıklamaları dinlediniz. Artık asıl soru şu: CHP ve Yeni Parti FETÖ'nün etkisi ve yönlendirmesi altında mı, yoksa bu iddialar gerçeği yansıtmıyor mu? Sizler neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Tüm yorumları dikkatlice okuyor, mümkün olduğunca yanıtlıyor ve fikirlerinize gerçekten önem veriyoruz. Videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı da unutmayın lütfen. Desteğiniz daha fazla kişiye ulaşmamız için en büyük motivasyonumuz. İyi seyirler. Beğen, abone ol, paylaş. Da 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 da. Dum 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 dum.